doktor bir sanki burnu ne kadar büyükse o kadar. Yok o kadar olsun. Mesela kendi kendine yapamaz bu ameleleri. Umarım hocamı tekrar yapar. Düşse Allah'ım. Burun estetiği yaptırınca hayat mı değişiyor, sadece profil mi? Şimdi burun estetiği ameliyatlarını saf estetik için yaptığım kişisel olarak çok az hasta var. Genelde burun estetiğini burundan nefes almada güçlük çeken insan... Hocam bu klasiktir. Devam ediyoruz. Yani ben hiç burnumdan değil, benim deviyasyonum var. Tabii, Deviyasyon. Evet, deviyasyon. Değil evet, mi? Deviyasyon. Var. O yüzden Tek tarafım. işin evet ama ciddi anlamda burun içerisinde işte yamukluk olan hastalarda, septum deviyasyonu olan, işte kıkırdak eğriliği, kemik eğriliği olan hastalarda hem fonksiyonel olarak burnun etkinleştirmek hem de tabii ki estetiksel olarak daha güzel bir burun veyahut da yüze daha uygun, daha çok yakışan bir burun yaratmak mümkün. Bence profil ikisi de değişiyor bence. Çok radikal bir karar gibi geliyor bana. Çünkü yani hani diğer yerler, oynamalar falan tamam da burun çok klasik bir şey. Yani yüzü, ifadeyi, seni çok anlatan bir şey. Hani sanki böyle geçmişini siliyorsun gibi geliyor. Şunu da görüyorum. Burun ameliyatı olmuş kişiler mesela Instagram'daki profillerinde hep eski fotoğraflarını çoğunluk siliyorlar. Sadece burun için yapmıyorlar bence. Öyle mi? Bana sanki en karakteristik ve en nasıl olur dediğim şey burun gibi geliyor. Burnuma şimdi benim bir şey olsa, Allah korusun bir kaza bir şey geçirsem, ben derim ki aynını tekrar yapar mısınız? Hiç. Belki benimki çok güzel onun için olabilir ama. Tabii o da olabilir ama Great burnum var hocam. size bir şey söyleyeyim mi? Burun tam yüzün ortasında. Çok fazla dikkat çeken bir yer. Ancak yapılan bir araştırma var. İşte erkeklerin ve kadınların... Aman hocam girmeyin, burnu ne kadar büyükse o kadar. Yok o kadar olsun. Yani yani eli ve burnu derler. Bilmiyordum yine. Onunla ilgili araştırma yok galiba. Yani hiç okuduğum bir şey yok yani. Böyle bir söylem var diye. Ama var olan bir araştırma var. Peki tamam. Erkeklerin ve kadınların ilk baktıkları yer diye geçiyor. Yani burun ikisinde de ilk 5'te değil. Yani Nasıl? bir kadın bir erkekle tanıştığı zaman ya da bir erkek bir kadınla tanıştığı zaman ilk baktıkları ilk 5 yerde burun yok. Aa ne var? Erkeklerde meme ilk sıradaydı. Kalça. Erkeklerin bakışında. Şimdi bir erkek bir kadınla tanıştı. Erkeklerde ilk meme deyince kadınlar erkeklerin memesine bakmaz yani ilk. Hayır. dedi. Hatta Erkek ilk olarak memeye Memeye ve ondan sonra kalçaya bakıyor. Bu çok muhtemelen işte tahmin ettiniz doğumla ilgili. Kadınlarda ise erkeklerde ilk omuza bakılıyormuş. hiç Kim hayatımda ilk defa duyuyorum. Omuza Sen bakmamışsındır yani ama genel olarak bakılıyor. Yani araştırma böyle söylüyor. Bana sormadın. bir dakika, omuza bakılıyor derken aç omzuna bakayım diyecek halimiz yok, Yok herhalde. canım, genişliğine falan herhalde. Evet. Allah, hiç hayatımda Değil mi? bir gün aklıma bir Evet. erkeğin omuzuna bakmak gelmiyor. Ne enteresan. Başka neresine bakıyormuşuz? Hocam vallahi samimiyetle Gözüne. soruyorum. Gözüne. Gözünde evet. Peki. Eline de bakılabilir mesela. Olabilir evet. Değil mi? Evet. Ama buruna bakılmıyor sonuç olarak. İlk Anladım. 5'te Çok buruna şaşırdım. bakılmadığı için. Gerçekten en bariz, en net görünen şeye bakmayan bir toplum, bir insan. Ama şöyle ben mesela hastalarda hep söylediğim şey şudur. Biz öyle bir burun yaratmak istiyoruz ki yüzünüze o kadar uygun olacak ki fark edilmeyecek. Anlatabiliyor muyum? Şimdi çok güzel yapan insanlar var. Çok fazla kalkık işte güzel kaydırak burunlar vesaire. Ama bunlar tabii dikkat çekici burunlar. Ve dediğim gibi Türkiye'de çok iyi yapan çok iyi yapan hekimler var. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi burun ucuna ayrı bir müdahale yapılıyor. Burun ucu kaldırma yahut törpüleme. Hani illaki beni kırın dökün, beni baştan yaratın değil de minik şeyler isteyenler de oluyor. Bu burun ucu kaldırmayı da çok bir popüler oldu bu iş. Burada burayı hiç ellemiyorsunuz. Sadece burayla işlem. Bu Aynen. da cerrahi bir işlem. Tabii ki. Cerrahi bir işlem. Yani rinoplasti, burnun estetiği. Rino zaten Latince'de burun demek. Burun estetiği. Tip plastiği ise burnun şu bölgesine tip deniliyor. Tip bölgesi hiçbir şekilde burun kemiğine bir müdahale olmadığı için hem daha az ödem oluyor, daha az kanama oluyor, daha az Ben de morarma daha az oluyor. ödeme anlıyorum. Her şey fikir Ödem ve zikir yok. daha az da ödeme oluyordur ama. Peki bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki ben tiple başladım.
Tip neydi? Tip plasti. Tip plastiği. Tip plastiğiyle başladım. Bir baktım bana tip plastiği yeterli gelmedi. Biraz daha devam edelim deyip de ondan sonra tekrar buraya yürüyebiliyor muyuz? Tabii ki. Zaten dokunulmamış bölge olduğu için biz buraları genellikle hiçbir şekilde açmamaya çalışıyoruz. Müdahale etmemeye çalışıyoruz tip plastiği de. O yüzden burun içinde, tip plastiği içinde biz genellikle bir şey düşünmek için ya bu oldu olmadı, tümsek kaldı, çekinik kaldı, işte burada ufak bir şey kaldı. Bunu diyebilmek için en az 1 sene beklemek gerekiyor. Ve o yüzden 1. senenin sonunda baktınız ya tamam tipimden memnunum ama buradaki tümsek o zaman hoşuma gidiyordu, şimdi hoşuma gitmiyor. Ya da biraz daha açılı bir burun sırtı istiyorum dediğiniz zaman o zaman tabii ki 1 senenin sonunda oraya müdahale etmek mümkün. Ben hiç beğenmedim dedim. Bir daha yapabilir miyiz dedim. Sıfırdan her şeyi böyle. Çünkü birkaç kere burun ameliyatı yaptıranlar var ama bu bir problem de yaratmaz mı devamında? Tabii revizyon ameliyatları, revizyon diye geçiyor ikincil ameliyatlar. Her zaman daha sıkıntılı tabii ki. Yani kıkırdak bulmakta zorluk çekiyorsun. Gerekirse kulaktan veyahut da kaburgadan kıkırdak almak gerekebiliyor. Yapışıklıklar oluyor burnun içerisinde. Burun düştü diyorlar bir de. Burnum düştü. Yani belki de iyi bakamıyorsun ya da Yok. o bir senelik süreç içinde Allah korusun bir daha bir kaza bir şey geçirdi. Bir yere çaktı, düştü, kalktı. Şöyle burun düşmesi, şimdi burnuna biz bir açı veriyoruz. Evet. Yalnız bu açının zaten belli bir süre içerisinde bir miktar küçülmesini bekliyoruz. Yani anlatmaya çalıştım hani şuradaki burunla dudağın bileşkesinde bir açılanma yaratıyoruz. Şimdi bu açılanmayı biz biraz daha yüksek yapıyoruz çünkü biliyoruz ki bir miktar düşecek. Bahsettiğimiz tabii ki burnun löp diye öne doğru düşmesi öyle bir şey değil. Burnum düştü pardon. Ama- Kaldırabilir miyim? Şimdi Almam. daha Düşse almam. Düşerse almam onu. Evet. tanıdığım birisi daha var onu yapmayacak. Tamamen düşmesi, işte şey yaratması o çok mümkün değil. Yani onu doğru cerrahi müdahaleyle burnun düşmesi mümkün değil. Bu da kalmak gerekiyor mu? Hastanede kalınması gereken bir ameliyat mı yaptıktan sonra? Ben bir gün tutuyorum. Yani özellikle rinoplasti sonrası. Çünkü kemiğe müdahale oluyor, ağrı oluyor, sızı oluyor. Hemşire geçsin bakımı, sürekli. evet hemşire bakımı çok daha iyi. Buz uygulaması daha iyi. Ağrı kesiciyi damardan verebiliyoruz vesaire. O yüzden Şeyden biliyorum mesela 6 ay ila 1 sene arası gözlük takılmaması gerektiği falan var. Doğru mudur? 6 aya kadar evet güneş gözlüğü veyahut normal gözlük taktırmıyoruz. Onun da sebebi kemiğe ufak bir müdahale yapıyorsunuz. Değil mi? Gel. Senin de tipin biraz uzatmak lazım senin. Sen Sağlık Bakanı mısın? Kemiğe ufaktan bir müdahale yapıldığı için gözlüğün bu kemikte bir işte sağa sola oynama, işte burada bir çöküklük yaratma, ciltle kemiğin birbirine daha fazla yakınlaşması dolayısıyla orada bir girinti oluşturma potansiyeline karşılık takılmaması öneriliyor. Morarıyoruz, çürüyoruz biraz galiba Biraz. değil mi? Göz altları falan biraz meşakkatli yani şey olarak meşakkatli. Bir de bir şeyler takılıyor ediliyor nefes alınmıyor bir süre galiba. Yani tabii ki alınıyor da hani almıyormuşsun gibi hissediyorsun. Ameliyat sonrası tampon bir şeyler. Tampon artık hiç kalmadı neredeyse. Artık biz tamamen silikon takıyoruz. Silikonların da böyle bir yuvarlak borusu var. O boruları temiz tuttuğumuz sürece yani yıkamayı iyi yaptığımız, nemlendirmeyi verdiğimiz spreylerle yıkama nemlendirmeyi iyi yaptığımız sürece o borular açık kalacağı için hava geçişi olur ve insan rahat nefes alabilir. Ama tabii kabuklanmaya izin verilir. İşte dediğim gibi o nemlendirme aksatılırsa o zaman kabuklanma sonrası tıkanabilir ve daha rahatsız hissedebilir kişi. Bir de herkesin böyle çok takıldığı işte o silikonlar çekilirken ne olacak işte şey. Yani şöyle. His. Evet yani genellikle çok büyük bir sümük çekiliyormuş veyahut da çıkartılıyormuş hissiyatı diyorlar. Bir şey soracağım. Burun ameliyatı yaptıranlar çok uzun yıllar sümüğünü hissetmiyor diyorlar. Burası hissizleştiği için. Bayağı akıyormuş ve sürekli yani yaptıran herkes sürekli ay akıyor mu burnum akıyor mu diye soruyor. Bu doğru mu? Cildi kestiğimiz için cilde ait hissiyatın 3-6 ay içerisinde yani 3-6 ay boyunca bir miktar azaldığını görüyoruz. Bu %100 hastada oluyor mu? Değil. %100 hastada olmuyor ama Dönüyor ama değil mi tekrar tabii. sonra? Tabii. O periferik sinir. Yani o daha Doktor bir sakin peri. periferik sinir dediğimiz cilde beyin çıkışlı olmayan yani kranyal Türkçe sinir değil diyelim. yani o beyinden. Onu da Türkçe diyelim. Kraniyer ne demek? Yani o işte direkt kafa Beyni olmayanlardan çıkan daha yüzeysel O bir sorunsal. sinir. Yani kendini yenileyebilen sinir. Kendini yenileyebilen sinir. Beni birazcık şey yapıyor. Benim bir hikayem var bununla ilgili. Onu anlatmak isterim kısaca. Çılgın Bediş diye bir dizimiz vardı bizim işte. Çok böyle popüler, çok güzel. Yonca Evcimik'le biliyorum. Evet, beraber. Senelerce. Orada şimdi biz şey karakteriydik hepimiz. Karikatür karakteriyiz. Birebir o karikatürlere uygun. Orada Banu diye bir karakter vardı. Yine böyle Mükü gibi, Bediş gibi, işte Oktay gibi çok ana karakterlerden biri. Banu'nun böyle burnunu yamuk çizmiş Özden Örük. Böyle
yamuk burunlu bir kızdı. Şimdi biz de işte Yonca ve benim oynayacağım belli oldu. Sonra kast çalışmasına girildi. Kimler oynayacak kimler? Banu çok önemli bir kast tabii yani çünkü aynı karikatür gibi olması lazım. Aranıyor. Banu'yu oynayan Sonay çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Sonay'da o senelerde burnuyla ilgili bir sorun varmış ve burnunu yaptırmaya karar vermiş. Burnu öyle değil Sonay'ın. Yamuk değil. Ha değil. Ama başka sorunları var. O sorunlarla ilgili işte bütçesi de kısıtlı. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Gidiyor bir doktor buluyor. Yani çok da soruşturamıyor, edemiyor. Gidiyor ameliyatını yaptırıyor ve çok mutlu. Ameliyatını yapıyor. Ameliyattan bir çıkıyor. Sonra hem burnu yamuk. Çıldırıyor. Doktorun kapılarını aşındırıyor. Doktor yok oluyor. Yani bir sürü trajik hikayeyle başlıyor. O arada da bu başlayınca menajer de diyor ki seni ben sunsam mı acaba Banu rolüne? Ve bulur bulmaz gider gitmez sen Banu'sun diyorlar. Saçlarını da şöyle yaptırıyorlar. Ve Sonay'ın trajik başlayan o burun hikayesi sonunda onu o rolü getirip kıyamet kopup yani Banu gibi bir kimlik oluşmuş oldu ve tamamen hata yüzünden. Sizin başınıza gelen bir trajik hikaye var mı? Ya da bizim gibi trajediyle başlayıp sonra çok keyifli hale gelen. Sizin bu olay 10-15 Daha da fazla yıllara çok girmeyelim hocam. hastalara da ben bunu söylüyorum. Türkiye'de çok gelişti. Yani yüz estetiği, özellikle burun estetiği. Türkiye'de inanılmaz gelişti. Belki dünyanın en önemli merkezlerinden birisi haline geldi rinoplasti. O yüzden bu tarz tabii yamuk, düşüklük vesaire bunları duymak biraz daha zor, biraz daha azaldı. Tabii ki mutlaka herkesin başına geliyor. Herkesin revizyonu var. Çünkü burun çoklu doku olması dolayısıyla farklı yani cilt farklı iyileşiyor, kıkırdak farklı iyileşiyor, kemik farklı iyileşiyor vesaire. İçeriden mukoza farklı iyileşiyor. O yüzden burunda mutlaka revizyon herkesin bir miktar vardır ama revizyondan kastımız bizim şu değil. Burun düştü, burada işte çıkıntı kaldı, yamuldu vesaire. Bunlar da var ama şimdi biz %10-15 civarı revizyon dersek tekrardan aç, işte tekrardan yık dök, işte tekrardan kıkırdak koy vesaire dediğimiz hastalar çok daha düşük oranda. Ama ufak tefek ya burada tümsek kaldı, burada ufak girinti kaldı. Onları işte bir dolguyla ya da bir törpüyle düzeltmek. Bunlar biraz daha yüksek sayıda. Trajik konu yani öyle bu kadar trajik ya da bu kadar işine yarayan bir insan hiç bununla ilgili olmadı. Mutlu edip yolluyorum. Aynen. Yani öyle düşünmek istiyoruz. Hocam hiç güvendiğiniz hekim yok mu? Niye Burun öyle konusunda kendinizde. Gayet İnsan kendi kendine yapamaz bu ameliyatı. Gayet güzel Hayır, iş. hiç düşünmediniz mi? Ya, Hiç düşünmem. tabii ki çok güzel yani süper. Kim neyi seviyorsa öyle ama sanki şuraya minik bir modelle yapılsa mı acaba? Nereye? Siz kendinize bakan Buraya adamsınız. mı? Onun için söylüyorum. Evet orası tipe. Düşük mü gelini? Tipi uzatmak yerine tipi yok etmek biraz geriye mı doğru acaba? almak. Burnu düşünce hayatta almaz hocam. Ben mi? Mümkün değil. Burnu Ben düşüp de almam. almayanlardandır Yani hocam. Lütfen. Gerçekten düşündüm. Gerçekten düşünmedim. Yani çünkü benim için erkek burnunda bunun düz ya çok hafif bir tümseyi olması gayet normal. Çünkü erkek burnu biraz daha güçlü durmalı. Biraz daha şeysiz. Burayı merak ettim. Tabii, Erkek burnu güçlü durmalı. Yani şimdi onu yanlış anlaşılsın da istemiyorum yani. Erkek daha güçlüdür, kadın o değil ama yani Burnu erkek güçlü olsun. kemikleri daha geniş, daha uzun, kafatası daha büyük vesaire. O yüzden yani gidip Ama de niye beyin küçük kalıyor? Kafatası büyüyor da beyin mi küçük kalıyor? Ne oluyor canım? bunu kabul etmem mümkün Yok değil. tabii ki ben de bunu Burada- söylemedim. Geri aldım. Evet. Sevgili erkek seyirciler arkanızda ben varım. Yani biraz daha böyle Grek, Roman burunlu erkeğe daha uygun, daha güzel oturuyor, daha doğal oturuyor. Ve yine açısız bir burun. Yani 90-95 derece maksimum hani dudakla burun arasındaki açının. En Öyle mi fazla- olması lazım? Tabii erkek burnunda şimdi kaldırdıkça feminize olmaya başlıyor. Yani daha kadınsılaşmaya başlıyor. O yüzden daha açıyı dar tutmak ve burayı biraz daha düz veyahut da çok hafif tümsekli tutmak daha mantıklı erkekte. Benimki de öyle gözüktüğü için şey yapmıyorum. Daha çok güzel yani rol model benim diyorsunuz. Aynen. Sorana böyle diyorum. Hocam erkeklere Nasıl demeyin. olacak? Erkeklere kadınlar gel erkeklere rol modelim. Erkekleri şöyle yani ciddi ama yani bunu çünkü birçok kişi soruyor. Yani birçok kişi de abarttım şimdi ama ara soruluyor. Hani siz bir şey yaptırdınız mı? Yaptırmadım. Düşünmedim de. Peki başka bir şey yapıyor musunuz yüzünüze hakikaten? Yapıyorum tabii. Botoksumu yapıyorum. Genel bakımlarını yapıyorum. İşte mezoterapi bakımlarını yapıyorum vesaire. Gözaltı özellikle benim de doğuştan bir çünkü siyahlık doğuştan bir karanlık gözükmesi var. O yüzden ona da yönelik bir şeyler yapıyorum. Peki şu kısa sorularımı sorayım mı? Şöyle bir 15 saniyeniz Tabii. olsun hadi. 15 Siz mi? 15 saniye. 15 hadi. 15 Bu birisiyle iddiaya girmişti. O soru burada mı acaba? Yok. Burası sükunetli sorular geliyor. İz kalır mı? Hayır. Kaç gün şiş? 7-10 gün. Morarma ne kadar? 7-10 gün. Ağrı ne kadar 1 ile 10 arası? 5-8 kişiye göre değişir. Ne zaman işe dönüş? 7. gün. Ne zaman spor? 3. hafta. Burun ucu düşer mi? Hayır.
Erkeklerde farklı mı? Ah be, çok önemli sorum vardı, 15 saniye yetişmedi. Olsun, sorayım ben. 18 yaş erken mi, 40 yaş geç mi? Hayır. Efendim? 18 Yok, yaş. şu an süremiz yok. Rahat konuşabiliriz. Ha, tamam, 18 süper, tamam. erken mi, 40 geç Hayır, mi? hayır, evet, hayır. 18 yaşı tabii bizim en erken yapabileceğimiz dönem. Çünkü 18'den önce yapmayı tercih etmiyorsun. yapmamalıyız. Çünkü burun büyümeye devam ediyor. Ah, Büyümeye devam eden bir yapıya müdahale ettiğin zaman bu sefer işte nereden işte bir yerden büyümeyi bozarsan bu sefer yamulmalar olabilir, düşmeler olabilir vesaire. O yüzden kızlarda, kadınlarda 17 yaş yine kabul edilebilir ama erkeklerde 18 bir şey olmalı, bir alt limit olmalı. Üst limit bence yok. artık yaş kalmadı ki Bence zaten de öyle evet. bir şey. Yani hani ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yani Evet, yani ne o 40'mış. Ben 40 yaşında, ben çocukken 40 yaşına gelince insanlar "Hey, ölecek birkaç seneye" derdim. Vallahi yaş algısı inanılmaz değişen bir şey oldu yani. 40'lı yaşlar çok yaşlı ve çok ölecek gibi. Şu an 40 var ya, 40 hayata merhaba deme yaşı bence. katılıyorum. En güzel yaş. Ya böyle şey yapıyorsun. 40 yaşına geldiğin zaman şöyle şunu deme lüksün var. Ben 40 yaşında kadınım be. 50. Of, efsane. 50 yaşındayım, 50. Kime ne? 60'ı bilmiyorum. Daha da öğrenmeyi çok istemiyorlar. Yok, çok yaş algısı acayip değişti. Bununla birlikte tabii şeyler de değişti. Yani estetiğe bakış da değişti. Eskiden 50-60'tan sonra insanlar doğru düzgün valla krem bile sürmemeyi düşünmeye başlarlardı. Hani bitiyor artık hayat. Aman benden geçmiş falan. 20 sene önce tatile gidilirdi. Böyle 7 gün boyunca güneşin altında 24/7 yatılırdı. Şimdi işte ciltle ilgili o 15 dakika kendine dikkat etmeler. O kadar yanlış birini anlatıyorsunuz ki. Ben anlatmaya devam edeceğim. Lütfen. Bir gün beni dinleyeceğinize ümit ediyorum. Ama insanların cilde bakışı da değişti. Cilt bakımına bakışı da değişti. Mutlak surette işte cildin iyi beslenmesi ve ileriye dönük cildin biz ne kadar ona iyi davranırsak cilt de ileriye dönük bize o kadar iyi davranırı anlamaya başladı. Estetik olarak baktığımız zaman da evet, stigmalar dağıldı. Buyurun. Türkçe hocam. O sabit fikirlilikler dağıldı. Sabit düşünceler dağıldı. Ama hala gidilecek yol olduğunu düşünüyorum. Özellikle işte yüz germe, boyun germe gibi biraz daha farklılık oluşturabilecek cerrahiler için. Ne gibi yani? Şimdi burunda artık çok rahat herkes. Yani 18 yaşında çocuk gelir gelmez diyor ki ben ameliyatım olacağım ve gidiyor direkt burun ameliyatını olabiliyor. Çünkü artık orada bir şey kalmadı. Orada bir korku kalmadı. Dediğim gibi bir sabit düşünce kalmadı ama yüz germede biraz işte en çok duyduğumuz geliyor hasta ciddi fayda sağlayacak yüz germe, boyun germeden ama ya ben işte 60-65 yaşına geldiğim zaman Ya, yaptırayım. merhaba hocam. Like me, yani şu kilolar verilip de şunu toparlamak mümkün değil. Yani bunu çok konuştuk. Bu gerilip yapılmadıkça yatacağım ve kalkacağım sonra da işte. Ben de ondan çok ürküyorum nedense. Yani burundan çok daha rahat olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Ya ürküyorum dediğim bir zaman alıyor ya. O zamanı nasıl ayarlayacağım? Çünkü bu neyse, konuları dağıtmayayım. Tamam. Bu özel. Ayrıca konuşuruz ya da başka bir konuşuruz. O benim en büyük sorunlarımdan ve sorularımdan biri çünkü. Peki bu burun estetiği meselesinde şeyler de başladı ya. Mesela şimdi selfie çok fazla var. Hepimiz yapıyoruz. Tuhaf dışarıdan bakınca da çok komik şekillere giriyoruz bu arada. Yani estetiği yaptıktan sonra selfie'ler artıyor mudur? Bence artıyordur. Bence kesin artıyordur. Çünkü çok daha kişi kendini çok daha hoşuna gitmeyen bir şey ortadan kalkmış oluyor ya. İşte o zaman da en bariz yer, hani nasıl oldu çok şaşırıyorum hala. Direkt burun ilk 5'e nasıl girmemiş? En bariz, en net yer çünkü yüzdeki burun ya. Ama bir de şeyler var, ona ne diyorsunuz? Çok güzel makyaj hileleri var artık. Tabii. İşte şuralara koyu renk sürüyorsun, buraya bir şey açık sürüyorsun, bir şey yapıyorsun. Bunlarla da birazcık çözüyorsun. Zaten filtrelerin sonu yok. Yani gerçek hayatta tanıyamıyorsun o filtrelerle de. Şu kadarı da olmaz. Ben bu burnu yapamam dediğiniz, yani tıbbi açıdan da olabilir, görsel açıdan da olabilir. Var mıdır hiç? Belki böyle ekstremi isteyen bir hasta olursa. Yani hani Liv Taylor'ın burnunu bana yap. Geldi. Ve işte 500 kilodur kafası, işte burun bu kadardır. Lifte olmaz. Yani o zaman yapamazsın yani. O limitasyonlarım var çünkü. Sınırlandırmalarım var. Cilt sınırlandırmam var. İşte içerideki kıkırdak desteğini sınırlandırma, kemik boyutunu sınırlandırması. O yüzden olmaz. Olmayınca olmuyor yani. Bu filtrelerle ilgili de bir tane Instagram'da şey vardı. İngilizlerin çektiği bir böyle bir short vardı. Bir tane adam Türkiye'den geliyor. Ondan sonra işte
pasaportunu gösteriyor. Pasaportunda kel, işte dişleri yamuk yumuk, işte burnu kocaman falan. Adama bir bakıyorsun Brad Pitt yani böyle burun güzel, şey güzel falan. Ondan sonra de oradaki memur, pasaport memuru önce pasaporta bakıyor, adama bakıyor, pasaporta bakıyor. Türkiye'den mi geldin diyor. Evet diyor adam, buyurun geçebilirsiniz diyor. Türkiye'de de işte hep aynı şeyi söylüyorum ama gerçekten çok gelişti. Peki bir şey soracağım. Face ID açılıyor mu mesela burun yapılınca? Bence açılıyordur. Gerçekten. Evet. Ya da şimdi yüz tanıma sistemi var ya şeylerde. Yurt dışı deyince aklıma geldi. Geçerken artık yüz tanıma sistemiyle geçiyorsunuz. Bence o kadar yaygınlaştı ki rinoplasti. Muhtemelen o yüz tanıma sistemlerinin içerisinde o varyasyonlar ekleniyor. Yani şu açıma şu kadar değişebilir burun falan diye yazıyordur içlerine. Instagram deyince bir hikayem var. Bir yemeğe gittik geçenlerde. Bir arkadaşımız var, bekar, kız arkadaşı da yok şu anda. Biz de nedense, yani çocuk istemiyor, biz bir kız arkadaşın olsun falan. Niye yani, niye? Bize düşmüş gibi böyle. Arkadaşlar masadayız. Yan taraflarda böyle bir hanımların olduğu masa var. Güzel de kızlar. Bizimki de böyle bir küçük bakışma falan olmuş, bir şeyler neyse. Ertesi akşam bana mesaj attı. O akşam mesaj attı. Mesajda dediler ki yollamış arkadaşım. Ya beni takibe almışlar, bir takip isteği gördüm. Bir tanesini de beğendi. Sarışın olanı biraz daha çok beğendi, bir de esmer var. Bu o mu diye bana fotoğrafını yollamış. Çünkü ben ne bileyim bu o mu bilmiyorum. Bir de benim ya Instagram'dan artık birini bilebilmemiz mümkün değil. Çünkü o Instagram bio filan oradakiler sen değilsin gibisin. Şimdi baktık evet galiba o dedim ben de, hani bir şey osmoz. O da takibi okey demiş. Sonra ertesi sabah bana hayır o değil bu değil. Tekrar takipler çıktı falan. O kadar değişiyor ki ben bazen filtre kullanıyorduk bir aralar çok modaydı. Şimdi filtresizlik daha tekrar nötrleşmeye başladı. Bir ara böyle o kadar çok filtreli kendimizde koymuşuz ki bir gün aynaya baktım. Ay ben o değilim oldum ya. Kendimi filtreli insan gibi zannetmeye başladım ya. Sosyal medyanın tabii insan üzerindeki etkisinden bahsetmeye gerek yok. Bu filtreler bir ara zorunluydu sanki, değil mi? Yani yapmayanı ayıplıyorlardı. Kız yani. vermiyorlardı. Evet yani hani bu. Zaten öyle gidiyordun yani. Hani ne kadar filtre yapmış olabilir ki falan diye gidiyordun. Ne bileyim yani ben her zaman doğallık, estetikte de doğallık. Doğal olarak biz de bir nefes alalım. Tamam. Teşekkür ederim. Daha konuşuruz. Geçmiş olsun hocam. Ama yani terzi kendi söküğünü Sökemez. dikemezmişmiş. Gerçekten hocam, sökemiyorum. iyi misiniz? İyiyim hocam. Bir sonraki programa çok daha iyi olacağım kesin. Umarım hocamı tekrar yakalayacağım. Geçmiş olsun. Görüşürüz.